Herkese merhabalar. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuğumuz var. Aracımız F10 64 renk ambiyans uygulaması için geldi bize. Bu araçlarda kronik sorun, ambiyansların yandığından çoğu kişinin haberi bile yok. Olanlar da zaten sönük ve çok zayıf yanıyor. Şimdi biz bu aracın ambiyanslarını 64 renk ambiyansla değiştireceğiz. Şöyle gösterelim size nasıl yandığını. Bakın. Sadece ucunda bir turunculuk var. Harici hiçbir şekilde optik ışığı yaymıyor. Kapı açma kolları da aynı şekilde. Kapı cepleri de aynı şekilde. Çok cılız yanar. Müşterimiz bu şikayetle geldi. Daha önceki videolarımızı görmüş. Şimdi biz bu araca 64 renk ambiyans yapacağız. Aracımızı sökmeye başlayalım. Arka kapıyı söküyoruz. Arka kapı nasıl söküldüğünü göstereyim sizlere. Önce kapı açma kolunun bu parçasını söküyorsunuz. Bu şekilde bu ürün tırnaktadır buralardan. Burada bir tane tors vidamız var. Vidamızı da aldık. Onun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece şu perde olan araçlarda perdeyi de sökmeniz gerekiyor. Yukarı doğru gene vuruyoruz. Bu şekilde geldi. Bütün kabloları söküyoruz. Ve kapımız dışarıda. Evet, geldik ön kapıya. Ön kapıda bir tane burada, bir tane burada vidamız var. Önce burayı söküyoruz. Şurada sekmanlar var. Onlara dikkat edin. Metal. Burayı çekerken dışarı doğru almayın. Bakın bu şekilde gelip sürgülü. Bu şekilde sola doğru çekeceksiniz. Yoksa şu tırnağı kırarsınız. Burada bir tane vidamız var. Yine tors. Bunu söktük. Burada da var bir tane vidamız. Bunu da söktük. Şimdi vidamızı alıyoruz. Vidamızı da aldık. Bunu buradan tutup sert şekilde çekerseniz eğer bu kapı direkt çıkar. Bu şekilde. Sonra tekrar aynı sistem. Yukarıya bir tane vuruyoruz ve kapı döşemesini alıyoruz. Soketlerini çıkartıyoruz. Evet, soketlerimizi aldık. Ön kapıyı da bu şekilde söküyoruz. Şimdi F10 aracımızın kapılarına ambiyanslarımızı döşeyeceğiz. Önce şu optikleri bir sökmemiz lazım. Bu optikler çok kötü durumda. Aydınlatmanın zayıf olmasının en büyük sebeplerinden biri de zaten bu. Geneli kırık. Kırık olmayanlar da yanmış vaziyette zaten. Şimdi önce optiğimizi çıkartıyoruz. Şu şekilde optiği çıkardık. Bunun artık bir işimiz yok. Şimdi buraya ledimizi döşeyeceğiz. Bu ledleri yapıştıracağız. Başka türlü burada sabitleyemeyiz. Evet, ledimizi sabitledik. Kapı açma kollarıyla kapı ceplerine orijinal bir sistem yapacağız. Biraz uzun sürecek ama bu şekilde çok daha güzel gözükecek. Aracın ambiyanslarında orijinallerinde şu şekilde ışıklar var. Bunlarda ışıklar bu şekilde. Bunların içlerinde ledler var. Optiğe ışığı verir. Işık optiğin içinden işte kapı cebine, kapı açma koluna yayılır. Ama optikler ömrünü tamamladığı için artık bunlar işlevini yitirmiş. Biz bu orijinal sistemi bozmayacağız. Orijinal sistem üzerinden devam edeceğiz. Farklı optikler takacağız veya kurtarılabilecek optik varsa temizleyip buraya bizim ambiyanslarımızın ışıklarını takıp orijinal bir görüntü yapacağız. Devam edelim buna. Böyle içinden çıkan led bu şekilde. Bizim kapı açma koluna taktığımız malzememiz böyle. Bunu içinden çıkaracağız. İçinden çıkardık bu şekilde. Bunun içine yerleştirdik. Kapağını da kapatıyoruz. Orijinal bir sistem oldu. Tekrar yerine takıyoruz. Kapı açma kolunun üstünde optiğimiz. Optik gayet temiz duruyor. Tabii biz bunu gene de bir temizleyelim. Işığı daha net bir şekilde yayması için. Şimdi bunu arkadan taktığımız zaman bu ışık buradan gelecek. İçeriden bu kısma ışığı verecek. Şimdi testini de yapacağız onun. Ondan önce şu kapı cebinin de optiğini sökmemiz gerekiyor. Bunları kenara alalım. Şimdi optiği sökelim içeriden. Evet, içinden çıkan optiğimiz bu şekilde. Bunu da bir güzel temizliğini yapalım. Bakın çıkan
kir bu şekilde üstünde. Yani bu zaten optiklerin tertemiz olması lazım. Şu kadar kir bile ışığı daha az vermesine sebep olur. Yine geri yerine takalım. Evet, geri yerine taktık. Malzememiz burada. Bizim kapı ceplerine taktığımız malzeme de bu şekilde. Şimdi bunun başını çıkartıyoruz. Bakın zaten orijinalle görüntüde birebir. Bu direkt oturacak. Evet. Yerine oturdu. Hiçbir yapıştırıcı bir şey kullanmadan. Şimdi şeridimizi koyduk. Kapı açma kolunu koyduk. Burayı koyduk. Şimdi bunun testini yapacağız. Bağlantılarını yapalım. Evet, şu an ışıklar devreye girdi. Şimdi biz size bunu karanlık ortamda gösterelim. Nasıl yandığını daha net görmeniz için. Kapımız şu anda test amaçlı yaktık. Üst şerit bu şekilde. Kapı açma kolları orijinal. Yerli yerinde hepsi. Aydınlatması da böyle. Kapı cebi siyah olmasına rağmen gayet güzel aydınlatıyor. Yani burada biz kapı açma kolu, kapı cebini orijinal bir sistemde yapmış olduk. Sadece üst taraftaki optikler yerine şerit ledlerimizi koyduk. Gayet güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi bütün kapılara aynı işlemi yapacağız. Ambiyanslarımızın montajını bitirdik. Şimdi kapıların tesisatlarını takıyoruz. Ondan sonra kapıları toplayacağız zaten. Evet, çift taraflı matla malzemeleri yerleştirdik. Soketlerin hepsini taktık. Kapıyı yerine takması kaldı. Bunda da yine aynı şekilde kapıları takarken yukarıdan aşağı olacak şekilde takıyoruz. Şu an kapı yerine oturdu. 2 tane vidamız vardı. O 2 vidayı tekrardan takıyoruz yerlerine. Evet, vidamızı da taktık. Evet arkadaşlar, F10'un kapı döşemesine gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde geri yerine taktık. Şimdi aracımızın kapıdaki ambiyansları bitti. Torpidosunu sökeceğiz. Yani daha doğrusu torpidodaki trimleri sökeceğiz. Torpidonun ambiyansını yapacağız. Ayak hatlarını yapacağız ve bitireceğiz. Trimini sökeceğiz. Buranın altına böyle aşağı yukarı şuraya gelecek kadar bir ambiyans döşeyeceğiz. Malzememizi söktük. Şimdi ona dışarıda ambiyansını, montajını yapacağız. En son buradan zaten tesisatı alacağız. Malzemeyi de burada bırakacağız. Toplayıp bitireceğiz. Şu yan tarafa da aynı şekilde ambiyansını koyacağız şimdi. Burayı da sökeceğiz. Aracın ambiyans montajını yaptık. Sadece ayak hatları kaldı sabitlenecek. Şimdi kapı döşemelerini topluyoruz arabanın. Kapıları topladıktan sonra artık en son tamamlanmış halini çekip güzel bir görselle paylaşacağız. Oradan aracın son halini görebilirsiniz. Aracımızı bitirdik. İç ambiyans işlemleri tamamlandı. Aracın iç kısımlarını göstereceğiz size. Arabanın içi beyaz. Arabanın içi beyaz olduğu için ambiyans aydınlatma bunda daha bir güzel durdu. Şimdi vakit kaybetmeden gelin hep beraber arabanın içine bakalım. Evet, aracımızın ambiyansları. Arka kapılar da aynı. Ayak altlarımız. Aracın orijinal yerlerine uyguladık ambiyansı. Kapı açma kollarında da zaten göstermiştik. Orijinal yerlerinde. Aşağıda yine optikle beraber ışığı yayıyoruz. Sadece üst kısma led şerit döşedik. Torpidoya şerit döşedik. Aynı zamanda far açma anahtarının olduğu kısma da yaptık biz bu işlemi. Arka kapılar da aynı şekilde. Üst kısma led, kapı açma kollarına ve kapı ceplerine orijinal yerlerine uyguladık. Far açma anahtarının olduğu kısma da uyguladık. Şimdi aracımızın farlarını kapattım. Ambiyanslarımız söndü. Yani gerek yok ama gene de kapıları göstereyim. Hiçbir şekilde led gözükmez. Zaten kapılar tamamen orijinal sistemle birebir aynı. Far açma anahtarının altı kısmı. Bakın hiçbir şekilde led gözükmüyor. Torpido da aynı şekilde. Led gözükmüyor. Şöyle daha yakına gireyim hatta. Hani ambiyans bu şekilde yapılır. Olabildiğince gizleyeceğiz biz bunu. Hani orijinale yakın bir görüntü olması adına. Bakın açtık, gayet güzel yanıyor. Uygulamamız bu şekilde. Burada renk seçeneklerimiz mevcut. Buradan ışık şiddetini ayarlayabilirsiniz. Renk değişimlerini yapabilirsiniz. Ayak hatları farklı, üst kısım farklı yapabilirsiniz. Bakın ayak hatları kırmızı, üst taraf mavi. Üst tarafı değiştirelim. İşte mor, yeşil. Alt taraf gene sabit kırmızı. Kapı açma kolları da kırmızı. Alt kısımlarda. Üst taraf yeşil. Zaten bu ürünün en güzel yanı bu. Daha güncel bir versiyon. Aşağıdaki kısımlarda modlarımız var. Bu şekilde. Gayet
Gayet modern, F10 araçlara yakışabilecek güncel bir ürün. Aracımızı bitirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer yaptığımız araçlara da bakmayı unutmayın. Kanalımızda hepsinin videosu mevcut. Şimdi sinematik görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.